Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bitcoin, Ethereum, XRP ve AVAX'taki gelişmelerden bahsetmeye çalışacağım. Nasıl marketi okuyorum şu sıra biraz bunlardan bahsetmek istiyorum çok kısaca. Özellikle Bitcoin'deki bu çıkışı sizlerle konuşmuştuk arkadaşlar. Çok hızlı bir geri çekilme ve arkasından çok hızlı bir yükselişten bahsetmiştim. Tabi canlı yayınları izlerseniz oralardaki analizlerden daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Burada arkadaşlar şu anki bu yükseliş hareketi FOMO bir hareket ve buralarda yaklaşık olarak 94-95 bin dolarlardan fiyatın tekrardan aşağı yönlü gelmesini bekliyorum. Yani kısa vadede nasıl bir hareket beklentim var ondan bahsedeyim. Buradaki yeni gelecek sert bir atakla beraber 94-96 bu aralığa gelen Bitcoin'in yeniden bir geri çekilme hareketinin 87, 86, 88 bu bölüme kadar düşmesini bekliyorum ve arkasından yeni bir yükseliş dalgasına yaklaşacağımızı düşünmekteyim. Şu an önümüzdeki bir süreç tabii ki 4-5 günü kapsayan bir süreç ama tabii ki zaman olarak kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ve buradaki aslında kırılımın üstünde kapanmasıyla beraber gelen bu test hareketi olarak konuşulan bölgeden yeni bir atak oluşabilir ve bu atak bana göre son bir ataktır arkadaşlar. Video kapağında da bahsettiğim gibi yakın dönemde Bitcoin'de bir geri çekilmeye hazırlanacağız diye düşünüyorum. O yüzden buralarda dikkatli olmanızı öneririm arkadaşlar. Şimdi buradan kısaca hemen Ethereum'a geçiyorum. Ethereum'da da çok önemli kritik bir eşik var arkadaşlar ve o da 3175 ve 3223 dolar bant aralığı. Ethereum'un buraya kadar gelmesiyle beraber ki biraz gelmesini bekliyorum. Sebebi dominans arkadaşlar. Dominansta Bitcoin dominansında kısa vadede bir düşüş hareketini görebiliriz ve bu da bize aslında Ethereum'daki yeni bir yükseliş hareketini bize gösterebilir. Buradaki bu geri çekilme normaldir diye düşünüyorum arkadaşlar. Büyük bir düzeltme değil ve buradaki geri çekilmeyle beraber yeni gelecek son harekette Ethereum'a bu şekilde yansıyabilir. Tabi tepe burada olmuş mudur? Olabilir, güzel bir volatilite var ama ben hala Bitcoin'de de biraz yukarı yönlü hareketlerin çok az da olsa devam edeceğini düşünüyorum. Yani yarine kadar gelebilecek bir yükseliş hareketine hazırlıklı olmalıyız. Tabi ayın 4'ü ya da 5'inden sonra yani 1-2 gün içinde buraların temasına şahit olduğumuzda aşağı yönlü yeni bir hareketin başlayacağını düşünüyorum ve Ethereum'da da bir geri çekilmeyi normal karşılıyorum arkadaşlar. Bu bizim için yani çok büyük bir düzeltme hareketinin başlangıcı değil. Bu aradaki bir düzeltme arkadaşlar. Arkasından yeni gelecek dalgaları da sizlere videolar eşliğinde anlatmaya çalışacağım. Tabii ki bu çok önemli bir periyot arkadaşlar. Yani Ethereum'un gelip burada 2600'lerden yukarı yönlü gelen bu hareketinde tabii buralarda çok konuştuk. Döndü mü, dönecek mi, dönüyor muyuz? Bu çok konuşuldu ama aslında bu çıkış hareketiyle beraber gelen bu hareket bir dönüş hareketi değil bana göre arkadaşlar. Bunu da Elliott Wave dalga teorisine göre sizlere bahsedebilirim. Çıkış dalgamız arkadaşlar hemen hemen bir düzeltme dalgası ve buradaki geri çekilen dalga çok panik yaptırdı insanları ama hemen hızlı bir şekilde de toparladı. Canlı yayınlarda net bir şekilde buradaki düşüşü ve arkasından da hızlı bir çıkışı konuşmuştuk. Şu an için bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çok biraz daha yukarı yönlerde bir hareketini görebiliriz ve arkasından arkadaşlar yeniden bir düşüş zaman dilimine gireceğimizi düşünüyorum. Burada bu yapı bizi buraya kadar aşağıya doğru iter mi? Şu an için bunu düşünmüyorum arkadaşlar. Normal kısa bir düzeltme olduğunu düşünmekteyim. Ve buradaki hareketten sonra yeni bir tempoyla yukarı yönlü bir hareket yaşayabiliriz ve bunu da sizlere önümüzdeki videolarda yavaş yavaş anlatmaya başlayacağım. Bundan sonra biraz videoların sıklığını arttırıyorum. Beğenirseniz videoyu beğenmeyi ve canlı yayınlara da katılmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan şimdi gelelim hemen XRP'ye. XRP de gerçekten sizlerle canlı yayında konuştuğumuz 2.35 2.40-45 aralığına kadar gelebilecek bir yükseliş hareketinden sonra tekrardan bir geri çekilme yaşayacağını düşünüyorum. Şu an için aslında Bitcoin ve Ethereum'a göre biraz daha geride kalmış gibi görünse de buradaki düzeltmeden sonra tekrar yukarı yönlü bir hareketle bu bölümleri test edeceğini ve arkasından aşağı yönlü yeni bir hareketine başlayacağını düşünüyorum.
XRP nerelere kadar düşer? Bence optimum arkadaşlar 1.80-1.50 aralığına kadar geri çekilmesi gayet normaldir. O yüzden buralar biraz fiyatın pahalı olduğu bölgelerdir diye düşünüyorum. Kıramaz mı? Yukarı yönlü hızlı bir atakla buradan kıramaz mı? Şu an için arkadaşlar böyle bir beklentim yok açıkçası. Yani gelirse de şanslısınız diyebilirim ama şu an için böyle bir beklentim yok. Buradaki normal bir düzeltme hareketini yaşadığımızı düşünüyorum. Arkasından gelebilecek bu sert hareketlerle de fiyatın tekrardan bu bölümün altına sarkması gerektiğini düşünmekteyim arkadaşlar. Markette şu an için çok pozitif bir durum yok ama fiyatlarda yavaş yavaş bir toparlanma görüyorsunuz. Son zamanlardaki Bitcoin'deki bu çıkış hareketi, Ethereum'daki çıkış hareketi, bunlar gayet kaliteli hareketler ama aslında birçok kişiyi de tekrardan içeriye döndük, hadi gidiyoruz gibi bir yanılgıya sokabilir. O yüzden biraz daha teyit görmek gerekiyor arkadaşlar. Ve benim için buradaki yükseliş periyotlarının yavaş yavaş, yani buradan itibaren başlamış bir yükseliş periyodunun yavaş yavaş sonlanacağını düşünüyorum açıkçası. Ve burada minör bir trend çizebiliriz arkadaşlar ve bu minör trendinde kırılımıyla beraber aslında dikkat edeceğimiz noktalara temas edebiliriz. Bu noktalar arkadaşlar hemen hemen buradaki bir kısa bir geri çekilmeyle beraber ya üst bant ya da orta banttan fiyatın tekrardan bu yükselen trendi aşağı yönlü kırması gerektiğini düşünürüm. Şimdi tabii ki bizim için en önemli coinlerden bir tanesi, herkesin benden sürekli sorduğu AVAX ne olur? Arkadaşlar AVAX'ta şuradaki konuşmuş olduğumuz 22-23 dolar seviyesinden aşağı yönlü gelecek harekete 12-11 dolar gibi bir değer biçmiştik ve buraya kadar da gelmesi gerektiğini düşünüyorduk. Buraya temastan sonra ise bunların hepsi canlı yayınlarda var arkadaşlar, izleyebilirsiniz. Buradaki temastan itibaren aslında 15-16 dolar bant aralığına kadar bir çıkması gayet normaldi. Ve AVAX da buradan geri çekilmesini yaşayarak çok sert bir şekilde düştü. Ama görebiliyorsunuz ki yani bu düşüşten sonra Bitcoin yeni bir buradaki tepenin üstüne çıkarak bir hareket gösterdi. Ethereum aynı şekilde buradaki tepenin çok hafif de olsa bir üstüne çıkış sağladı. XRP böylesi bir şey yapmadı arkadaşlar. Yani düşüşünden sonra, az önce izlediğiniz videoda, buradaki düşüşten sonra bu gerekli yükseliş atağını Bitcoin ve Ethereum gibi gösteremedi. Biraz daha kısa kaldı. Ve bunların içinde en kısa kalanı da görüyorsunuz ki AVAX arkadaşlar. Yani bu yükselişin arkasından gelen şu düşüş hareketini net bir şekilde tamamlayamadı ve hala kendisini bu bant aralığına getiremedi. Oysa ki Bitcoin, Ethereum bir nebze de olsa kendini tekrardan toplamayı başardı ama maalesef ki XRP ve AVAX için bunu söylemek mümkün değil. Arkadaşlar burada bizim için 11 dolar bant aralığı AVAX'ta benim beklemiş olduğum bir aralık. Buraya geldiği zaman kısa vadede bir tepki alabilir ama artık 11 doların altında ciddi bir düşüş AVAX'a yansıyabilir. Bu yüzden buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kısa vadede şöyle düşünüyorum dominans hakkında. Dominansta bir yavaş bir geri çekilme olacaktır arkadaşlar. Bu altcoin'lerin de hafif hafif yukarı yönlü hareket etmesini sağlayacaktır. Çünkü Ethereum'da vermiş olduğum seviyenin de oralara teması için biraz daha aslında dominansın düşmesine ihtiyacımız var. Ve bu da gerçekleştiğini düşünüyorum ama bu çok kısa kalacaktır ve dominansın yukarı yönlü 60-60.5'lara kadar tekrardan hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu da altcoin'lerde ciddi bir geri çekilmeye sebep olur. Bahsetmiş olduğum XRP'deki düşüş, AVAX'daki düşüş, Ethereum'daki geri çekilme, bunlar dominansla beraber arkadaşlar, dominansın yukarı çıkışıyla beraber bir önümüzdeki ya da iki önümüzdeki videoda bahsedeceğim şekilde hareketlerini tamamlamaya başlayacaklar diye düşünüyorum. Tabii ki anlattıklarım birer yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta ve bir kesinlikle içermemektedir. Yapmış olduğum analizleri before after şekilde paylaşmaktayım ve takdir sizlerin arkadaşlar. Burada önemli olan nokta bizim için direnç bölgesi, çok önemli bir direnç bölgesi 17,5-18 dolar aralığıdır. Bakın bu sayı çok çok kritik bir sayı. Bunun üstünde arkadaşlar ciddi bir kapanış yapamadığımız sürece AVAX'ta satış baskısının devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden biraz daha bu bölümler biraz daha pahalı bölgeler olabilir açıkçası. Tabi buradaki düşüş periyodunu sizlere anlattığımda buralardaki işte 27 üstü günlük kapanış. Burada önümüzde bir direnç var.
Buradaki trend kırılımı ile beraber aşağıda 8 dolara kadar düşebiliriz ve ben buraya gelmeden almam demiştim. Tabii çok kişi inanmamıştı ama sonuçta fiyat tek mumda da olsa, yavaş yavaş da olsa bu alanın içine doğru yaklaştı. Bir daha AVAX'ta 8 dolarları görebilir miyiz? Bu ihtimal var arkadaşlar. Çünkü Bitcoin'deki ve Ethereum'daki geri çekilme ile beraber AVAX'ta aslında buralara kadar tekrardan salabilir kendisini. Çok dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Aslında bu dönemde yavaş yavaş sonlanacağını düşündüğüm bir dönemdir arkadaşlar. Uzun uzadıya bu şekilde aylarca 3 ay, 5 ay, 6 ay sürecek bir düşüş periyodu. Şahsi fikrim olarak söylüyorum. Düşünmüyorum. Yakın zamanda pozitif hareketliliklere başlayacağımızı düşünüyorum ve önemli olan nokta şudur ki bir rally veya bir ayı veya bir boğa sizlerle konuşmuyorum arkadaşlar. Ben tamamıyla trendin yönünü doğru bulmaya odaklanmış birisiyim. Rally, FOMO yapacak kelimeleri sizlere kullanmamak için de çok dikkat ediyorum açıkçası. Şu ana kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok kısa hap bir video oldu. Beğenirseniz sevinirim. Canlı yayınlara katılmanızı beklerim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.